Unreal Engine ve Unity gibi real-time oyun motorları real-time optimizasyon araçlarına sahip. Bunlardan bir tanesi de kamera cooling dediğimiz bir sistem. Unreal Engine'deki ismi Fractum Cooling. Bu sistem kamera dışındaki objeleri gizlemeye yarıyor. Böylece kameranızın görmediği objelerin renderlanmamasını sağlıyorsunuz. Biz bu sistemi Blender'da yapacağız. Şimdi ben bu sistemi göstermek için önceden bir sahne hazırladım. Bu sahnemizde bir sürü Suzan modeli var. Bir kameramız var, ışığımız var, HDR'ımız var ve zeminimiz var. Bu sistemi kullanmak için tabii ki render'a geçmemiz gerekiyor. Ben şu anda Eevee'deyim. Bu Eevee render motorunu öncelikle Cycles'a alıyorum. Şu anda Cycles motorunu aktif ettim. Şuradan da GPU'yu açıyorum. Denoise'u aktif edeceğim ve max sample değerinde 16'ya düşürüyorum. Bunun dışında herhangi bir ayar yapmıyorum şu anda. Ben objeleri daha rahat görebilmeniz açısından random texture uyguladım. Objelerin her birine randomize renk atılıyor. Bunu kullanabilmek aslında çok kolay ama ben ondan önce sizlere bunun manuelini göstereceğim. Manuel kullanmak için hepinizin de bileceği üzere şurada bir filtre aracımız var. Bu filtreye bastığımızda bizim burada bir adet Viewport Visibility ve Render Visibility olarak iki tane butonumuz var. Bunlar sayesinde biz Viewport'ta ve Render modunda objeleri kapatıp açabiliyoruz. Viewport veya Render'ı kapatırsanız obje tamamen yok sayılıyor. Ne mesh'i, ne texture'ı, ne ışıkla etkileşimi, gölgesi hiçbir şey hesaplanmıyor. Bu Blender'da manuel olarak yapabileceğiniz ama tam çalışan bir cooling sistemi. Mesela ben şu kırmızı objeyi burada gizlemek istiyorum. Bu Suzan 001 objesiymiş. Bunu ben şu şekilde Viewport'tan kapattığımda tamamen gider. Geri açıyorum. Yanındaki de render'dır. Basıyorum. Şu anda Viewport'ta görünse de render'da görünmeyecek. Bu şekilde manuel olarak yapabilirsiniz. Kameranın görmediği bir alanda işte ağaç olabilir, bitki olabilir, ev, mobilya ne varsa artık sahnenizde onları bu şekilde gizleyebilirsiniz. Biz bunu neden yapıyoruz? Çünkü Blender kamerada görünmese dahi objeyi yine de renderlarken işliyor. Eğer render'da görünmeyecekse burayı kapatıyoruz ki render'ımızı rahatlatabilelim ve hızlandırabilelim. Bunun için de otomatiğine geçelim. Şuradan panelimi açıyorum. Render modundayım. Dediğim gibi sadece Cycles'ta çalışır. Eğer Eevee'deyseniz görünmeyecektir bu sistem. O yüzden mutlaka Cycles'ta olmanız gerekiyor. Cycles'tayken aşağı indiğimde benim Simplify diye bir seçeneğim var. Bunu aktif ediyorum. Sonra biraz aşağı iniyorum. Burada Cooling diye bir sistem var. Bu Cooling sistemini açtığım zaman diğerlerini kapatayım rahat görün. Cooling sistemini açtığım zaman bana iki tane seçenek sunuyor. Bir tanesi Camera Cooling, diğeri de Distance Cooling. Distance dediği objelerin kameraya olan mesafesine göre bir cooling yapıyor. Camera Cooling dediği de direkt kameranın dışında görünmeyen şeylere göre bir işlem yapıyor. Ben şimdi buradan Camera Cooling'i aktif ediyorum. 0.10 şeklinde bir default ayarı geliyor. Camera Cooling'den etkilenmesini istediğimiz objeleri seçiyoruz. A'ya bastım. Bütün objeleri seçtim. Daha sonra çıkarıyorum. Sadece bu objelerin biz Camera Cooling'den etkilenmesini istiyoruz. Object diye bir panele gidiyorum. Bu Object panelinde bizim burada Visibility ayarımız var. Visibility ayarını açtıktan sonra burada bizim Cooling seçeneğimiz var. Ben Distance Cooling'i açmadığım için bu seçenek şu anda devre dışı. Camera Cooling'i burada direkt tıklamıyorum. Çünkü biz burada bir sürü obje seçtik. Eğer ben buna basarsam sadece aktif obje Camera Cooling'den etkilenecek. Yani outline'ı hangi objenin sarıysa o etkilenecek. Biz bu ayarı bütün objelere vermek için alt tuşuna basılı tutuyoruz. Space'in solundaki alt tuşu. Buna basılı tutarak Use Camera Cool dediğimiz zaman bütün objelere bu atanmış oluyor. Hatta şöyle tek tek birkaç tane objeye tıklayarak bakıyorum. Hepsinde Camera Cooling aktif durumda. Herhangi bir hareketlilik yok. Çünkü bu sadece aktif kamera görünümündeyken çalışıyor. Hemen kamerayı açıyorum ve bir kere R'ye bastığım zaman, yani kamera hareket edecek dediğim zaman sistem otomatik çalıştı. Hemen kamera görünümünden çıkıp size etrafı gösteriyorum. Şu anda kameranın gördüğü ve kameranın da biraz daha dışında kalan objeler görünüyor. Geri kalan objeler silindi. Eğer kameradan çıkarsanız sıfırlanır. O yüzden kameradayken yapmanız gerekiyor bu işlemi. Hemen ben şuradan Ctrl Space yapıp tam ekran alıyorum. Biraz daha kameradan uzaklaşayım ki daha rahat görün. Etrafta şu şekilde dolaşıyorum. Sadece kameranın göreceği açıdaki objeler yükleniyor şu anda. Bu şekilde eğer sahnenizde çok fazla ağaç varsa, çim varsa veya herhangi bir obje olabilir, işte taş olabilir vesaire, tahta olabilir. Sahnenizde hangi objeler yoğunluktaysa onlara bu şekilde kamera cooling atayaraktan sahnenizi hafifletebilirsiniz. Objeler gölge yapıyorsa, yansıma yapıyorsa, ışıklandırmaya da etki ediyorsa bunlar yine Cycles'ta renderlanacaktır. Bilginiz olsun. Bu şekilde kamera cooling'i kullanabiliyoruz. Bunun gibi bir sistemi aynı şekilde Geometry Node kullanarak da yapabiliyorsunuz. Onun da ilerleyen zamanlarda videosunu çekebilirim. Kamera cooling sistemi Blender'da bu şekilde. Manuel yapmak için o iki butonu kullanıyorsunuz. Otomatik yapmak için de bu şekilde kamera cooling ayarını aktif etmeniz yeterli. Bir sonraki videoda da HDR'ın görüntüsüyle o HDR'ın ışığını birbirinden ayırmayı göstereceğim. Sonraki videoda görüşürüz.